Evet, çok istenen bir tur versene videolarından biriyleyiz. Arkamızda bir Range Rover Sport var. Yanımızda da Range Rover Sport'un ustası var. Selim Ustaoğlu. Yani Soyaddan belli. Ne güzel espri değil mi? yani yapmasaydım daha iyiydi bunu ama neyse yapmış bulundum. Sizlerden bazen hangi otomobili çekeyim diye bazı sorular soruyorum ve sizlerden gelen cevaplar da genelde Range Rover Sport var. Çünkü bu otomobil eskiden hiç ulaşılamayacak bir otomobildi, en azından normal insanlar için, orta düzeyli insanlar için. Ama şimdi bir kompakt sınıf, bir Corolla, bir Focus ya da bir Honda Civic yerine sıfır tabii bir otomobil parasına temiz, güzel bir Range Rover alabiliyorsunuz. Sporttan bahsediyorum tabii. Diğerlerinden de alabiliyor musun Ondan Selim? daha çok yakın birbirine. Artık çok yakınlar. Ya bir 10 yaştan itibaren. Yani modellerine göre tabii ki değişiyordur ama 150 ile 250 bin bandında Tabii, herhalde değişen tabii. otomobiller, 250 bin güzel oldu mu otomobiller tabii, yeni alabiliyorsun. araba alırsın. Şimdi bu otomobili sen yeni aldın. Yeni sayılır. Kaç tane otomobilin oldu abi? Var birkaç tane. Kaç tane? Benim Birkaç- bildiğim 7-8 birkaç tane var. Birkaç tane. Yani öyle bakma. Bir tane çok büyük araba fiyatına bunların hepsi. Yani bir tane çok pahalı araba yerine Bir tane sıfır Range Rover alacağına onunla belki değil 8 bile. tane Değil alabiliyorsun. bile. Değil bile. Bir tane Discovery'm var çok güzel. Zaten Onun zaten bunun aynı altyapılı. Jeep'i zaten biliyoruz aşağı yukarı. Jeep araba sayılmaz. Onu da çekecektin, hala çekmedik. Tamam, onu da çekeceğiz söz. Ama ona özel bir şey çekeceğiz o yüzden. Evet. Şimdi Range Rover Sport'un özelliği sanki böyle yola en yakın Range Rover'mış gibi değil mi? Evet, Yani tabii en yolda yenileri kullanılabilir söylemezsek, diyeyim. yani Velar'ı falan saymazsak. Tabii o konuştuğumuz bahsettiğimiz paralar bantta. bazında en iyisi, araba gibi kullanılabilecek, otomobil gibi hareketleri olan bu. Yani aynı altyapı biliyorsun Discovery 3'te de var. Hatta 4 bile aynı neredeyse. Evet, onu sen bana Ama bir göstermiştin, Evet, acayip. o mesela çok hani havaleli gibidir. Yatıp kalkar, tipi de farklı. Bu araba gibidir. Yani otomobil gibi. Yani arazi arabası sevmeyen birisi bile hani otomobil niyetine bunu kullanır. Ama Çok yola arazide basar yani. Tabii gayet arazide iyidir aynı tabii. sistemleri var. Şimdi arkadaşlar ben geçen işte 4x4 garaja gittim. Yerde bir tane böyle şasi duruyordu. Bu neyin şasisi dedim. Bunun da olabilir dedi, bunun da olabilir dedi. Bir tane Range Rover Sport vardı, Evet. bir tane Discovery vardı. Çünkü 8 tane mi büyük? 13 tane mi 14 tane mi ne civatası var. Yani Civata dediğin tabii böyle kocaman bir şey. Soketleri birbirine uydurabilirsen o biraz zahmetli. Ama Üstüne olarak takıyorsun, kebinin bak, üstüne. kebi değiştirirsin. Üstüne Discovery 3'ün Sport koyarsın. Sport'un üstüne Discovery 3 koyarsın. Altı aynı. Motoru dahil aynı aslında. Tabii her şey aynı. Bir tek işte bağlantıları değişecektir yani. Onu bağladıktan sonra sorun yok. Şimdi abi dışında şöyle o zaman hemen bir tiyo olsun Selim Ustaoğlu'ndan. Range Rover alacaksınız. Neyine bakacaksın ilk başta? Sahibine. Nasıl yani? Yani sahibine bakacaksın. geçmişine bu bakacaksın. arabalara derler ya kronik sorunları var. Evet. Arabaların. Hayır, kronik sorunları sende. Sensin kronik sorunlu, bu değil. Niye? Alıp ömür boyu binmeye çalışıyorlar. Şimdi 1,5-2 milyonluk araba sıfırken. Tamam, Şimdi fiyatlar düşünce alan insanlar değişiyor. tamam. Daha böyle o paralara bineceği diğer arabalar gibi binmeye çalışıyor 10 yaşında veya 15 yaşında bir arabaya. Öyle bir şey yok. Yani bakımını yaptırması Tabii ki ya, lazım. bakımı, bazı parçaları eskiyor. Mesela körük. Herkes bunların ya bunda yok da bu tip sportlarda çok yok da körüklü Range Rover'larda hep EAS sorunu, EAS kronik falan derler. Değil. Hatta onu değiştirirler, normal amortisör takarlar Takıyorlar, falan. tabii o zaman araba berbat oluyor kaç yani. paralık bir şey o körük değişimi? Körük herhalde 500-600 lira bugün P38'lerin. Bir tanesi. Bunların biraz daha pahalıdır. Ama zaten kolay bozulmuyor. Şöyle bir şey. Arabanın yayı o ya. Tamam, Bizde ne oluyor? Normal arabada amortisör patladı, yayına bir şey oldu. Gidiyor ses yapsa da. tamam. Bunda o yay bozulduğu zaman patlıyor, sönüyor, yolda kalıyorsun. Kalıyorsun. Kronik arıza diyorsun. Ama değil. Zamanı gelince değiştir. Peki abi bu Range Rover Sport'u mesela diğer Range Rover'lardan ya da Land Rover'dan ayıran böyle tipik bir özelliği, bir şey var mı? Kullanım karakteri hariç bagajı var. Nasıl yani? Sevilmeyen. Nesi farklı? Gidip bakalım. Buyurun. Tamam bakalım abi. Bagajı normal abi. İşte bu var. 2 parça. Buradan açabiliyorsun. Evet. Bir de işte bu tek parça açılan Range Rover ancak yenilerde var. Tek Şimdi- parça dediğin. Ha, Şurası yok burada ya. şu şöyle iner. Evet. Hatta Jeremy Clarkson bunu test etti. İlk daha bu araba geldiği zaman buraya açtı, baktı. Bu Range Rover değil dedi. Kapattı gitti. Without a flappy bit down here, where do you sit? Burası olmadığı için. Yani o Range Rover'a has bir şey olduğu için bu farkı var. Bagaj da bayağı büyükmüş yalnız bu arada. Büyük. Hiç göründüğü gibi değil. Evet, gayet iyi. Göründüğü gibi değil. İyi. Tek vakum bagajında var mesela, enteresan. Kapılarında yok. Bagaja koymuş ama. Elektrikli değil, kapadığın zaman Kapadığında vakumunu vakum çekti. yapıyor. İyi. Hadi. Enteresan yani. Kullanayım mı? Tabii.
Elektrikli direksiyon. Tabii. Hepsinde var mı abi bu? Yok. Kaç model sonrasına gelmiş? 2008'den. He, şunları şöyle ayarlarsın falan. Tabii burada. O artık elin alışın böyle o. Biz tabii acemiyiz abi. Tabii. O bir de tam şuraya gelecek. Koy eli. Burnuna getir bakayım. Hayır şöyle. Karıştırmayacaksın ama tam oraya kadar. Karıştırırsın ihtimal var. Şöyle. Evet yani oraya. Hadi gidiyorum o zaman. El frenimiz burada zaten. Ben onu Elektrikli. kullanmıyorum. Onları falan. Onu Elektrik. kendi bırakıyor mu? Hiç kendi yapmıyor. Ha, sen yapacaksın. Evet. Bir de yükseltelim istiyorsan tabii. Burada tabii Normal. terrain response'umuz var değil mi? Evet. Bu ötekilerle aynı mı? Aynı. Yine her şeye var işte, çakıl. Tabii. Ben götüremedim, Kart, sen bilmem götür ne. düğmesi. Bu Low iniş. geçiyor. Low orada. Low, tamam. Yokuş iniş destek sistemi Tabii. falan filan hepsi var. Bak bu senin dediğin gibi diğer Range Rover'lar gibi değil. Yani diğer Range Rover'larda böyle sürekli bir böyle Tabii salınma var. Vogue'da da var. gövde var, Evet. salınma var. Devamlı yatar kalkar. Sürekli direksiyonu böyle yani düz böyle dümdüz gidemezsin. Hep bir Gidiyorsun da o böyle salınımı çok. O da çok dışarıdan çok güzel görünür ama. evet, Bir evet, viraja evet. girersin. Öyle bir yatar ki ama kopmaz. Sen, Dışarıdan evet, çok gördüm, korkutur. seni seyrettim. Evet, çok komik oluyor dışarıdan. Koca arabayı yatırdığın zaman milletin aklı ermiyor. Kaç ton peki, bunun ağırlığı diğerlerinden farklı mı biraz da, az mı biraz da? Yok yani aslında hepsi birbirine çok yakın çünkü bunun altı tam şase olduğu için Asıl ağırlık o. tabii. Mesela L322'ye yani Vogue'a geçtiğin zaman aynı kategoride veya üstünde fark etmiyor, Hı hı. o monoblok. O daha biraz daha hafif diyeceğim ama 2600 kilodan fazla. Hafif de değil yani. He, onun altı ve üstü birleşik. O birli monoblok. En son kasaya yani o son güncele geçtiği zaman çok güzel oldu. %30 tasarruf etti. Çok büyük rakam. Evet, evet. 2600-2700 kiloda %30 bir İki- araba indiriyorsun. Yani. Tabii tabii. Ufak bir 2 araba tona indi indiriyorsun. yani direkt. Tabii. O yüzden de uçak gibi gidiyor. Alüminyum gövdeli dünyadaki ilk arazi arabası. O- Tamamı. O bayağı güzel zaten Evet. canım. Bunların da çoğu yeri alüminyum da. Dalga geçerler bizde teneke diye, bunlara işte alüminyum satınca para eder falan diye. Bizim offroad camiasında var ya marka, Hı hı. her otomobillerde olduğu gibi. Jipçiler bir grup, Japoncular bir grup. Sen Japoncular tabii- birbirini ayırmaz. Mesela Toyotacılar ayrı değildir. Onlar bir kadrodur. Toyota'sı, Japon- Nissan'ı vesaire. Japon balıkları. Onlar da, bizimkiler ayrıdır. Bu bir de jipçiler var. Aslında ciddiye alınacak olanlar jip. Tabii Çünkü tabii. Bak, dünyada 2 tane araba var. Binek araba üretmeyen. bir Sadece Jeep arazi var, taşıtı bir de üreten. Range Rover var işte. Land Rover diye. Land Rover marka olarak ayırdı ya. O Yani yüzden öyle aslında Range Rover ayırmadı. diyorum artık. Aslında ayırmadı tabii, Aslında yani ayırmadı, Doğu Land şöyle Rover. değil tabii Ha. de. Şimdi şurada bir ekran var. Bu Evet. ekranda zaten modları gözüküyor. Direksiyonu çevirdiğin zaman ön teker dönüyor. Evet. Hangi Love'a modda geçtiğin gittiğini zaman söylüyor. hangi lastiğe daha çok güç verdiğini görüyorsun şundan. İşte Burada böyle şey bilgilerini falan da alabiliyor musun 4x4 dışında? Tabii teybi meybi de buradan gözüküyordur. yok, tecrübe burada. Ha. Daha Bu sadece bu. Daha analog düşün onu. Evet. Ha, bu sadece bu. Evet. Okey. İşte HS olmayanlar da burası cep, öyle düşün. Tamam. Boş bir şey duruyor. Televizyonlu olanlar var istersen ama o opsiyonel. Bunda Hı hı. televizyon yok. Arkada bir şey var. Televizyon olduğu zaman buradan bir de televizyon alıyor. Bu HSE HS. Zaten bir de SE var. düşüğü var Ha, yani. düşüğü var. Tamam. Birkaç şey eksik. Şey var gördüğüm kadarıyla. Ön cam ısıtma var. Önce ısıtma tabii o yani 95'ten beri. Tabii bunlarda olması Hepsinde gereken var bir şey. yani. O çok güzel bir şey. Xenon var. Bütün sensörler var zaten. Tabii, evet, Park evet. sensörü, Yani, yağmur sensörü evet. vesaire vesaire. Evet. Şurada kocaman gözlerimiz var. Burada bir gözümüz var, orada bir gözümüz var. Burada 2 tane torpido var. Evet, yukarıda aşağı. Hepsinde kronik şuradaki çatlak var. Ha, Airbnb orası evet. Yani Hepsinde öyle. Disco'da da benim biliyorsun bindiğinde görmüştün, orası öyle. Hep aynı yerden. belli bir sene sonrasında herhalde orası artık Çok çabuk oluyor ya. Çok da hani şey değil, 3-4 yaşında bile oluyor. Yani bunu 2005'inde gördün, niye düzeltmiyorsun 2009'a bilmiyorum. Yani mesela hani arabada kronik sorun var ya, kronik sorun bu. Düzelmiyor, yapabileceğin de bir şey yok. Şuradan döneyim. Bak şimdi bunda da şeyi hissediyorsun, ağırlığı, ama diğerleri kadar değil ya. Bayağı dediğin gibi yani, otomobil gibi. Tabii otomobil gibi. Bir de çok döner. Bu koca cüssü hemen döner. Evet, rahat döndü ya. turu Ben çok direksiyonu fazla. biraz daha fazla Ha. çevireceğimi zannediyordum. Turu çok fazla. Öyle ayarladım kendimi ama döndü. Dönüyor, her yerden dönüyor. Bunun bir arkası biraz dar. Dar. Küçük canım yani bakmasın. Yani İçi diğer- de, önü de küçük yani. Yani Vogue'a göre baktığın dışarıya zaman göre baktığı Ha, zaman. bu cüsseye Discovery'e göre. göre nasıl? Discovery'den biraz büyük burası. Ama Discovery'de taraf- arkası yüksek ya. arkası İçi yüksek. sanki çok büyük gibi duruyor. O bir de 7 kişilik. Arkada 3. sıra var. O bagaj çok büyük onda. Bundan çok büyük yani. Ya bunu da o kadar büyük yapamaz. Bu sefer Vogue'u satamaz.
Tabii tabii Öyle ya bakmak ona göre lazım, yapması tabii lazım. yani. Bu bir de Ama spor şu yani oturuş mümkün olduğu şurası kadar çok aşağı keyiflidir. mümkün o Evet. kadar aşağı alacak ki zaten ağırlık dağılımını da aşağı alsın. Böylece daha otomobil Şu gibi oturuş hissediyorsun. çok güzeldir. Elini buraya koyduğun zaman falan çok rahat oturursun. Yok çok rahat. Görüş mesafesi acayip iyi. O Şu bak senin sevdiğin bir şeydir. Evet. evet şu direkleri falan çok güzel ayarlamışlar. Yani kocaman kapkalın bir direk var aslında burada ama öyle bir açıyla ayarlamışlar ki fazla etkilemiyor seni. Bir de veler hariç hepsinde şu oturuş yüksektir ya bunda. Evet. İlla yüksekte oturursun. O da Bu güzel. yine nispeten daha alçak. Yani normalde biz kullanırken işte kolunu koyduğun şu kapı koluna koyarsın ya. Evet, bunu da Neredeyse üste onun koyuyor. yerine şu Evet, üste koyuyorsun. evet. Yani buradan itibaren kendini görüyorsun Ya bu göğsünde kendine göre bir şey var arabanın. Eskiden beri var. Klasik de aynı. 80 model, 70 model klasik de aynı. Hepsinde bir şey. Bir tek görüş velar mesafesi farklı. farklı. Velar'da evet aşağı Velar biraz dünyası altı değil. durmuşsun. Dünya değişti o arabada çok. Onları ne güzel beraber çekmiştik. O araba O harbiden araba çok çok güzel güzel yani gerçekten çok güzel. Basıyorum şöyle bakayım ne oluyor. Bas ya. Virajı gördüğün zaman da hiç ayağını kaldırma. Ben kaldırırım yine. Tepe üstü Kaç sol beygirdi dört. bu? Tepe üstü sol 4. Sol 4 mü gerçekten? 4. Kime göre? Sen ters mi kullanıyorsun? Düzmüş ya o. Bak baya böyle 110-120 gidiyoruz işte. 190 beygir 190 beygir, 2.7 litre, V6. 6 silindir, turbo zaten klasik. ileri şanzıman. 6 ileri o zaten normal Bildiğin konvansiyonel. BMW'nin de şanzımanı. Yani Zedef'in ZF'in 6 şanzımanı. ileri şanzımanı hepsinin aynısı var. Bozulmaz kolay kolay. Peki Sağlam bunda ilk şanzıman. yani kronik demeyeyim de ne arıza oluyor mesela daha çok? Neden korkulması lazım? Şimdi esas Yani benim duyduğum bir şey var. Doğru mu en azından onu söyleyeyim sana başta da. Bunun 140 bin, 150 bin civarında değişmesi gereken ağır bir bakımda var. trigeri mirgeri bir şeyleri trigger varmış. seti var bunun. Ön arkası değişiyor. İki tane triggeri var. Arkayı değiştirmiyor. İşte bu iyi servisler değil tabii ki ama işte birazcık daha işe uzak birisine götürüyorlar arabayı. Arka triggeri değiştirmiyor. Onu değiştirirken de kupayı kaldırman gerekiyormuş galiba değil mi? Ayırman Öyleydi ama gerekiyormuş. bizim çocuklar onu çözdü şeydekiler. Tamam, Yani yapıyorlar. Garaj, bizim garaj şeyi çözdü. Ondan sonra kaldırmadan da yapıyorlar. O arkayı değiştirmeyince arka kopuyor. Bu arada da triggeri değiştirirken herkesin aklında olsun. Yağ pompasını da değiştirin. 130 binde falan triggeri değiştirirken zaten oraya kadar açılmış oluyor. Tamam. Yağ pompasını da sıfır takacaksın. Kafanız rahat olsun Tabii bitti, sonrasında. ondan sonra korkma. Hani bu arabalar hep 150 bin lira, evdeki Discovery'yi gördün işte 260 bin kilometrede. Daha hiçbir yere bir şey olmadı. Aynen öyle. İkinci keredir triggeri değişiyor düşün. Değişti. Yağ pompası da değişti. Hiçbir şey yok arabanın. Aynen öyle. Çok benim eski takım arkadaşım Tolga'nın arabası 280 binde falan. O da aynı motorla kullanıyor. Ya işte hep şey yapıyorlarmış bu 140'lara senin dediğin gibi yani oraya geldiği zaman bir işte Borusan'a gidiyorsun ya da yetkili servise gittiği zaman bir tabii fatura çıkıyor karşına ya da işte bir teklif çıkıyor. Evet. Yapma diyorsun satalım bari Ama arabayı işte öyle diyorsun. olmuyor ki. Ya da işte Ben senin yanında aradım servisi. evet. 4-5 milyardan bahsediliyor. 4-5 bin lira. Evet para. evet o çok korkulacak bir Yok, durum değil. değil Yani, yani. şey inmiş. Hadi 6 bin lira olsun yağ bombasıyla beraber. Yani onun yapılmış olduğuna Onu dikkat yap- edin. onu Yani eğer yapacaksın, o evet, 150 yani. bin liraya geçtiyse Evet, de o evet, yıllardaysa evet. yapılmadı mı diye sorun yani en azından ön arka Tabii değiştirme. görmek lazım. Yani onun Apple'ın faturasını bir görmek lazım. Veya şüpheliysen de değiştir kendi malın. Tabii. Başına iş çıkarmasın çünkü yarım blok alıyorsun bu motorlarda. Bunu yapması da yani yapıyorlar da tavsiye edilmiyor. Yarım yapması bloğun pahalı üstüne bir yapıyorsun. şey olursa. Yapması da zor Evet. motorunu. Bir şey olursa. Zaten motorlar aynı değil mi? motor Yani Discovery'de de aynı, bunda tabii da aynı. Bunda da aynı. Aslına bakarsan Jaguar'ın E-Type'larında da X-Type'larında falan hepsinde motor var. Tabii canım. Yürü bir şey yok yürü. Aa bayağı döndü be. Yürü hiç duymaz yolu. Zaten havalı süspansiyon olduğu için yatırmıyor da yani. Bir Yani anda buraya biraz fazla yatıyor, basıyor. evet, biraz yatıyor ama tutunur. Birebir BMW'nin DSC'si var. Fren miren de güzel dozlaması şimdi. Bu arabalar ilk çıktığı zaman hani o kronik denen sorunlar hem insanların bilmediğinden ama bir de esas belki de seyrederlerse sevdiğimiz dostlarımız bir de yani ilk bunun yağ bakımlarını 16.000 kilometrede verdiler. Bu 2.7'ler geldiği zaman. Allah Allah. Evet. 15 bakımları değil 20 değil yani. Evet 16.000 kilometrede çağırdılar. Sonradan arabalar 10 çok... bin mil. Evet 10.000 mil. Şimdi 10.000 mil bu İngiltere'de olabilir. Evet sen onu indir Biz ona. buradaki hafriyat kamyonlarının arkasında giderken bu olmaz. Zaten arabaların çok dert çekme sebebi o oldu. Yani ondan sonra 12.000'e çektiler. Ha. Benim çok yakın arkadaşlarımda bunun garantili olanları var. Hatta artık yeni bitti garantileri. 12.000'den 6.000'de bir servise geliyorlar. Bizim Camafer'in oraya 4x4 garaja. Yağ filtrelerini, hava filtrelerini değiştiriyorlar. 12.000'de araba garantisi bozulması diye tekrardan Borusan'a gidiyor. Orada yapılıyor ki hani garantisi devam etsin diye. Adam 12.000 yani çok basit abi. 12.000 kilometrede 15.000 kilometrede arabanın hava filtresini bir açın bakın ya. Yani biraz Türkiye şartlarına uyacağız. Tabii, Ondan tabii. sonra da araba dertli. Değil.
Çok basit. Yeni Sport aldık. Sıfır. Hakan diye bir arkadaşıma 34.000 kilometrede bakım dediler. Ney? Sport. Ya böyle bir şey olamaz. Arabaları mahveden bu. Yani bir de çünkü insanların hepsi bilmek zorunda değil ki yani bunu. Tabi 34 de yani artık Adam diyorsa ben zaten o zaman gelirim diyor. araba da uyarıyor ya zaten seni. Evet, Daha ama- diyor bakıma diyor 34 bin kilometrem var yani diyor. ama bu bizim pislik toz. Arabanın önünden kalkan toz. Olmaz yani. Olmaması lazım. Düzgün biniliyorsa 5.000 kilometrede bir. Buradan herkese söyleyeyim. Aldığın arabayı bineceksin. Hiç üşenme 5.000 kilometrede bir. Arabanın yağ hava filtrelerini değiştir. Orijinal filtre kullan. Korkma ondan sonra da hiçbir şey olmaz. Tamam öyle bakılmış bir araba bakılması lazım. Öyle. Diyorum ya sana hani sen sordun ya arabanın neyine dikkat edeceksin diye. Sahibine dikkat edeceksin. Düzgün birisinden alacaksın. Parası bitmiş adamdan almayacaksın. Evet. Buna biraz binmek pahalı. Evet yani öyle. Bir de bunları alırken şöyle düşüneceksin. Atıyorum şimdi bu araba 150 bin lira mı 160-170 bin lira mı neyse işte 150 bin liraya alacaksan bir yine 20-30 bin lira kenara koyacaksın. Bir bakımını yaptıracaksın. Her şeyini Yani o kadar yapacaksın. para gitmez de. Ama Hayır, yani maksimum son diyorum paranla yani. almayacaksın. Ha, evet. Maksimum Şimdi diyorum. senin bazen altına yazıyorlar. Arabayı çektiniz, araba ilana girer diye. Araba zaten ilandaydı. Tabii ben geldim ya. Burak istedi yani bu arabayı millet istiyor çekelim diye. Ben de zaten hani çekelim mi? anlatalım bu dertleri yanlış bilinenler görülsün dedim. Hani soru yanlış anlamayın. Arabayı ya çektiler ilan. Araba zaten ilandaydı. Yok öyle bir şey yok canım Öyle bizde bir şey de. yok. Bizde olmaz yani o. Yani bazı arkadaşlar onu kullanıyor. Yani bir tur versene benim arabamı çeker misin diyor. Çektikten sonra arabanın reklamı olmuş oluyor bir türlü. Sonra da ilana koyuyor. yok. Daha fazla paraya satmak için ama ona zaten bizim Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani ayrı konu da. O ayrı bir benim konu yani. zaten ilan belli. Tabii canım. Parasını da anca veren alır yani. Aynen öyle. Bu arada 11.4 litre yakıyor. Evet. Öyle gözüküyor en Evet, azından evet, şimdi öyle. ortalama. Ama sen de çok dikkat eden bir adam Ben hiç değilsindir. bakmam. Ben hiç bakmam. Gar gar. Yani devamlı da sabah akşam gazlamıyorum ama hiç bakmam bunu yakıyor işte öyle düşün. Yani normalde bu 10 litrelerle falan dolaşıyorsun Tabii, 10 anlamına litrelerle gelir. Tabii. Hatta uzun 8,5'la yolda gezen var. uzun Yani yolda uzun iyice yol aşağılara gittiği inersin. zaman. Tabii. Ama yani dikkat etmeden kullanımı 11 litre. O da normal. Ona da hani bakmadan kullanırsan normal. 275 taban lastik, 10-20 jant, koca araba. Tabii canım. O kadar yakıyor. Bir zahmet. İyi abi. Teşekkür ederiz. Ne Var demek? mı eksik kalan bir şey? Ne demek? Yok galiba değil mi? Eksik kalan bir şey yok yani. Milletin yanlış bildikleri düzgünü düzelsin biraz. İyi araba alın. Sadece o kadar o. Yani Evet. İyi araba alın. Aynen öyle. İyi Bak sahipli. işte dediğimiz gibi yani bir tane normal kompakt otomobil parasına, sıfır otomobil parasına bunu alıyorsunuz. Böyle bir şey alıyorsunuz. Şimdi bu otomobil sıfırını kıyaslarsan Tabii. 1,5 mudur? Ya sport bugün herhalde 1,5. Evet o civarda bir şeydir. Çok güzel abi. Teşekkür ediyoruz. Ne demek? Yine bir Range Rover videosunda İnşallah. görüşmek üzere. Çekeriz yine. Hadi beni Hadi hoşçakalın. Happy day.